Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz kilim desenli çok güzel bir patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde yeşil ve krem olmak üzere 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerimize böyle 2 şiş hanımlar, 3 numara, ben kısa şişlerle yaptım. Dileyen misinalı şişle kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. İşte kilim desenli modelimiz bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok hoş, şık bir model oldu. Ben yanlardan göstereyim. Patiğimizin tabanı yine bu şekilde. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona 2 şiş ile yaptım. Hanımlar, patiğimin ön bölümlerini tamamen 2 şiş ile yaptım. Bu taban bölümlerini, bu yanlarını normalde misinalı şişlerle rahatlıkla yapılabilir. Fakat ben misinalı şişleri rahat kullanamadığım için patiğimin bu kenarlarını yine böyle kısa 3 tane şiş ile yaptım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlamak istiyorum hanımlar. Patiğimize burun tarafından başladım. 5 ilmek olarak. 5 ilmek olarak burundan başlıyoruz. Şöyle. Birinci ilmeğim. 2. 3. 4. Ve şu da 5. ilmeğim. Hemen ipimin ucunu kendine bağlayacağım hanımlar. Burada sığ sağlam olsun diye düğüm atıyorum. Ve fazla ucumuzu da kesebiliriz. Hanımlar, şimdi patiğimize başlıyoruz. Tamamen haroşa örgü uygulaması yaptım ben. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar şöyle geri dönüyoruz. Hanımlar, geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Bu başlangıç ipimiz, bu minik ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzde artırmamı yapacağım hanımlar. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın, kenardaki ilmeğim daha kaldım. Hemen buraya da bir tane artırmamı yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 7 tane ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Hanımlar, arka yüzde artırma işlemi yok. İlmekleri tamamen haroşa olarak öreceğiz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapacağız. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. 7 ilmeğimiz var. Bu artırmamızla birlikte 9. ilmeği yapacağız hanımlar. 9. ilmeği artıracağız. Modele de başlayacağız. Yeşil ipimi hazırladım. Yine kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Ardından ipimi parmağıma dolayıp ön yüzdeyim. Artırmaya devam ediyoruz. Bakın, ilk artırmamı yaptım. Artırma yaptıktan sonra hanımlar hemen modelime başlayacağım. Bakın. Buraya bir ilmek yeşil örüyorum. Modelimizi ön yüzde böyle kuruyoruz. Bir yeşilden sonra hemen yeşilimin ucunu da yine krem ipime bağlayayım ki patiğimiz sökülmesin. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Bir yeşil, bir krem ve bir tane daha yeşil örüyorum hanımlar. Modelimizin ilk sırası böyle. Bakın, burada da kenarda da son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya şu şekilde artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şu anda şişimizde 9 ilmeğimiz oldu. Geri döndük arka yüze. Hanımlar, arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Krem ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. Arka yüzde hanımlar, renk değişikliği yaparken ipi arka yüzde bırakıyoruz. Bakın, kremi arka yüzde bıraktım. Yeşilimi aldım şöyle kremin altından geçirerek çaprazlamasına. Bir yeşilimi yeşil ile örüyorum. Bakın, yeşilimi yine arka yüzde bıraktım. Kremimi aldım. Ortadaki bir kremimi krem ile örüyorum. Tekrar kremi arkada bıraktım. Yeşilimi aldım. Bir yeşilimi yeşil ile örüyorum. Hani gördüğünüz gibi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipimiyle haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Modelimizin ikinci sırasında da hanımlar yapacağımız işlemi yine şöyle. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi ördüm. Hemen ardından artırmama devam ediyorum. Bakın, ilmeğimi attım buraya. Artırmamı yaptım. Ardından şöyle çaprazlamasına bakın, kremin altından geçirerek yeşil ipimi alıyorum. Bu defa 2 yeşil,
Bir krem, 2 yeşil örüyorum. Modelimizin ikinci sırası böyle oluyor. Ardından tekrar krem ipimi aldım. Bakın burada da son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya artırma yapmayı unutmuyorum ve kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Geri döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Bakın krem ilmeklerimi krem ile ördüm. Şöyle ip değişikliği yapıyorum. İpimi arkada bırakıyorum hanımlar. Arka yüzde renk değişikliği yaparken. 2 yeşilimi yeşil ile ördüm. Tekrar arada bir kremim var. Bunu krem ipimle örüyorum. Bakın krem ipimi yine arka yüzde bıraktım. Yeşil ipimi aldım. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Yine yeşilimi arkada bıraktım. Kremimi aldım. 3 ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Modelimizde 3. sıramızı yapacağız ve artırmalara da devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 2. ilmekten sonra artırmamı yaptım. Tekrar bakın alttan şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi alıyorum. Bu defa 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Bu şekilde hanımlar. Ardından tekrar krem ipimi alıyorum. Bakın kenarda 2 tane kremim kaldı. Hemen artırmamı yapmayı tabii ki unutmuyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bu şekilde. Bakın 3 tane yeşilim var. 3 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Arada bir tane kremim var. Krem ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar 3 yeşilim var. Arka yüzde hanımlar model kurulumu yok. İlmekleri gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz sadece. Son 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde de 4. sıramıza başlayacağız şimdi. Yine kenar ilmeğimi aldım. Artırmalarımıza 27 ilmek olana kadar devam ediyoruz hanımlar. Bakın 2. ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Ardından bakın yeşil ipimi şöyle kremin altından geçirerek aldım. Modelin 4. sırasında da yapacağımız işlem şu. Bu defa 4 yeşil, 1 krem ve 4 ilmek yeşilimi örüyorum. Tekrar krem ipimi elime aldım. Bakın bu son 2 ilmeğimiz kaldı burada da. Hemen buraya 1 adet ilmeğimi atıyorum. Bakın krem ip arkada. Mesafeyi biraz rahat bıraktım hanımlar. Patiğimiz gergin durmasın diye. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrardan şöyle yeşil ipimi aldım. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. İp değişikliği yaparken ipimizi arka yüzde bırakıyoruz. Tekrardan yeşilimi aldım. 4 tane yeşil ilmeğim var. Yeşil ile örüyorum. Yine yeşilimi bıraktım. Kremimi aldım. Şişimdeki son 3 ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Arka yüzde modeli tamamladık. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz ve kelim deseni modelimizin 5. sırasındayız hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanına 1 ilmek düz ördüm. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Ardından şöyle alttan çaprazlamasına bakın kremin altından geçirerek yeşilimi aldım. Bu defa 5 yeşil, 3, 4, 5. Ortaya 1 ilmek krem ve yanına 5 ilmek daha yeşil örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şeklimiz böyle. Ardından tekrar krem ipimi alıyorum hanımlar. Bakın burada da son 2 ilmeğimiz kalmıştı. Krem ipimi şöyle arkada mesafeyi ayarlıyorum. Buraya 1 adet ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi hem modelimiz oluşmaya başladı hem de ilmek sayılarımız artıyor. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kremler krem ipimiz ile, yeşiller de yeşil ipimiz ile örülüyor hanımlar. Bakın yeşilimi aldım. 5 yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Bakın yeşilimi arkada bıraktım. Kremimi alıyorum. Bir tane krem ilmeğimi ortadaki krem ipimle örüyorum. Tekrardan yeşilimi bıraktım. Kremimi bıraktım. Yeşil ipimi aldım. Tekrar 5 tane yeşil ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Yine yeşil ipimi bıraktım. Kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum.
Bakın hanımlar, modelimiz böyle. Şimdi de modelimizde 6. sıramıza geldik. Bu sıramızda da yine artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Şöyle çaprazlamasına yine yeşil ipimi elime alıyorum. Bu defa 6 yeşil öreceğim. Modelimizin 6. sırasında. 6 yeşil. 3, 4, 5, 6. Ortaya bir tane krem örüyorum. Tekrardan yeşilimi aldım. 6 tane daha yeşil örüyorum. 4, 5, 6. 5 şu 6. yeşilim. Saydığımızdan da evet. Tekrar kremimi aldım. Hemen buraya hanımlar artırma yapmayı unutmuyorum. Şöyle artırmamı yaptım. Ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin 6. sırasında bu şekilde yaptık hanımlar. Bu arada bakın iplerimiz de biraz şöyle karışık görünüyor. İp açmanı da ipleri böyle tek tek birbiri üzerinden atlatarak açmaya da gerek yok. Bakın gayet kolay bir açma yöntemi var. İpimizi şöyle tuttuğumuz anda bakın zaten geliyor. Şöyle dolana dolana geliyor. Hani ip açmak da kolay. Onu da buradan göstereyim. Şimdi tekrardan arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Krem ilmeklerimi krem ile, yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile örüyorum. Arka yüzde yapılacak bir işlem yok. İlmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Sadece ip değişikliği yaparken iplerimizi arka yüzde bırakıyoruz. İp değişikliğini öyle yapıyoruz. Bakın kremimi arka yüzde bıraktım. Tekrar yeşil ipimi aldım. Yeşil ilmeklerimi yine yeşil ile örüyorum. Bakın yeşilimi yine arkada bıraktım. Kremimi aldım. Bakın kremimi arkada ip mesafesini biraz esnek bırakıyorum. Patiğimiz gergin durmasın diye hanımlar. Pardon, bir tane daha yeşilim varmış, örmemişim. Hemen onu da örüyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Kenardaki 3 tane krem ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Normalde bu ilk modelimizin bu bölümlerini bitirdik. Hani 6 tane haroşa olduktan sonra ilk modeli bitirmiş oluyoruz. Hemen ikinci modele başlayacağız. İlk modele nasıl başladıysak ikinci modeli de aynı şekilde başlayacağız. Bir de ilk modelin uçlarından çıkarak şu şekillerimizi yapacağız hanımlar. Hemen yapılışını da zaten sizlere şimdi anlatacağım. Yine öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bir adet ilmeğimi attım. Ardından hanımlar şöyle yeşil ipimi aldım. Bir ilmek yeşil örüyorum. Bakın şu uçlardaki desenlerimizi yapıyoruz şu anda. Bir yeşil ördüm. Sonra yeşilimi bırakıyorum tekrar. Krem ipimi aldım. Buraya bakın. Tam bu sonuncu yeşil ilmeği, bakın ilk şeklimizdeki son yeşil ilmeğime kadar öreceğim. Çünkü ilk şeklin aynısını başlatmış olacağız. Bu üçgene benzer şeklimizin ikincisini başlatacağız. Buraya 5 ilmek krem örüyorum. 4, 5. Bakın buradaki sonuncu bir yeşilime yeşil örüyorum. Tekrardan bir krem, bir yeşil. Bakın hanımlar, yine ilk başta modeli nasıl yaptıysak aynı şeklimiz oluştu. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Şimdi yeniden 5 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5. Buraya şöyle bir adet yeşilimi örüyorum. Ardından hemen artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ile. Bu şekilde bakın bir yeşilim var. Şöyle bir yeşilimi yeşil ile örüyorum. Hemen önde 5 tane kremim var. İp değişikliği yaptım yine. Yeşilimi arkada bıraktım, yeşil ipimi. 5 tane krem ilmeğimi örüyorum. Yine kremimi arkada bıraktım. Burada bir yeşilim var. Bir tane kremim var. Ve bir tane daha yeşilim var. Aradaki 5 tane krem ilmeğimi yine krem ile örüyorum. Ve hemen yanında bir tane yeşilim var. Yeşil ile örüyorum. 3 tane kremimi de yine krem ipim ile örüyorum hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. Artırmaya daha ne kadar devam edeceğiz? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ilmeğimiz olmuş. 27 olana kadar devam edeceğiz. Şimdi bu sırada artırma yapınca 23 ilmeğimiz olacak. Yine kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına bir ilmek ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Ardından hanımlar bu öndeki ilmeğimi yeşil ile öreceğim. Bakın bir ilmek yeşil örüyorum. Buradaki şeklimiz burada sağa doğru kayıyor. Ardından tekrar krem ipimi alıyorum.
5 tane krem öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bir önceki sırada burada bir tane yeşilimiz vardı. Şimdi 2 yeşil olacak. 2 yeşil. 1 krem. 2 yeşil. Bu ortadaki modelimiz ilk modelimiz gibi aynı şekilde ilerliyor. Ardından tekrar krem ipimi aldım. 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Ve yanındaki bir tane ilmeğimi yeşil örüyorum. Hemen hanımlar bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırma yapmayı unutmuyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde modelimizi böyle kurduk. Hanımlar artık videonun devamında bu şekilde arka bölümü göstermeye de gerek duymuyorum. Şimdi hanımlar arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelimize ve artırmalarımıza devam edeceğiz. Yine kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Ardından hanımlar bakın buraya 1-2 kere sağ kaydı buradaki ucumuz. 3 kere sağ kayması gerekiyor. Şu üçüncüyü de yapıyorum bakın. Artırma yaptıktan sonra buraya bir ilmek daha yeşil ördüm. Sonra krem ipimi elime alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek krem örüyorum hanımlar. 5 ilmek krem. Ardından yeşilimi alıyorum. Bakın bir önceki sırada burada 2'şer tane yeşil vardı. Şimdi 3'er tane oluyor. 1, 2, 3. 3 yeşil. 1 krem. 3 yeşil. Hemen yanına 5 ilmek daha krem örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da yine bir tane yeşilimi ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar arkayı ördüm yeniden ön yüzdeyiz. Modelimize de devam edeceğiz. Artık son kez artırma yapacağız hanımlar. Bu ön yüzde de artırmalarımızı yapınca 27 ilmeğimiz olacak. Bakın kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Artırma yaptıktan sonra hanımlar artık buradaki şeklimizde bakın bu şekli vereceğiz. Artırma yaptıktan sonra hemen yanındaki bir kremimi yine krem ipimle ördüm. Yanına şöyle yeşilimi alıyorum çaprazlamasına. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. Ardından 2 tane daha krem ördüm yanına. Ve ortaya da hanımlar bakın bir önceki sırada 3 yeşil yapmıştık. 4 yeşil olacak şimdi. 4 yeşil, bir krem, 4 yeşil. Yanına 2 tane krem örüyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Sonra krem ipimi şöyle aldım elime. Bir tane kremimi ördüm. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Son kez buradan da artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar şişimize 27 ilmeğimiz oldu. Artık artırma yapmayacağız. 27 ilmek olarak devam edeceğiz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Evet hanımlar modelimizde yine ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada buradaki uçlarımızın son sırasını yapacağız. Öncelikle artırma işlemi yok artık. Kenardaki 4 adet ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 ilmeğimi yine krem ipimle örüyorum. 4 ilmek krem. Buraya ip değişikliği yapacağım. 3 tane yeşil öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Hemen yanına bir tane krem örüyorum. Bakın burada bir önceki sırada 4 yeşilim vardı. Şimdi burada 5 tane yeşilimiz oldu hanımlar. 5 yeşilimi örüyorum. 5 tane yeşil. Ardından araya bir krem ve hemen yanına 5 ilmek daha yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yanına bir tane krem örüyorum ve buraya da sağ tarafla aynı şekilde 3 tane yeşilimi öreceğim. Kalan 4 ilmeğimi de krem ipim ile haroşa olarak örüyorum ve ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimizi ördüm ve geldim. Bakın bu kenarlardaki uçlarımız buralar bitti. Sadece ortada en son 5'er tane yeşilimiz vardı. 6 tane yeşil olacak. Yani ortadaki modelimizin de son sırasını yapacağız. Bu aşamada hanımlar sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan 7 adet ilmeğimi krem ipimle ördüm. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Bu defa
Bu ortadaki üçgen şeklimizin son sırasını yapacağız. 6 haroşoluna kadar yapıyorduk. Şu ikinci yeşilim 3, 4, 5, 6. Bir kremimi örüyorum ve yeniden hemen yanına 6 tane yeşil ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6. İkinci üçgen şeklimizde ön yüzde böylece bitirmiş olduk ve şişimizde kalan son 7 ilmeğimizi de krem ipimizle düz olarak örüyoruz hanımlar. Buyurun, şeklimiz bu. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi hanımlar, modelde aslında başa geldik. Bakın burada 6 tane haroşamı ördüm, üçgenimi yaptım. İlkinde de yine 6 haroşa olana kadar yapmıştım. Sonra ucunu çıkaracağız. Bu kenar uçlarımıza başlayacağız ve hemen buraya 3. üçgen modelimizi yapacağız. Hemen kafanız karışmasın diye göstermek istiyorum. Burada hanımlar 6 ilmeğimin önündeki bir kremime kadar öreceğim. Çünkü bu uçlarımızı yapmak için. Yeşilimin önündeki bir krem ilmeğime kadar olan ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. Yani kenardan 6 adet ilmeğimi ördüm. Bakın buradaki bir tane kremimi ucumuzu başlatıyorum. Ucumuz burada sağa doğru kayacak. Bu tarafta da sola doğru kayacak. 3 adımda kayma yapacak hanımlar. 3 kere kaydıracağız. Bu ilk kaydırmamız. Burası birinci yeşilimiz oldu. Ardından krem ipimi elime alıyorum. 5 tane krem öreceğim. 2, 3, 4, 5. Bakın buradaki sonuncu yeşilimi bir tane yeşil olarak örüyorum. Yani 3. üçgen modelimizi burada başlatmış oluyoruz hanımlar. Hemen yanına bir tane krem örüyorum. Bir tane yeşil. 5 tane krem. 2, 3, 4, 5. Yanına bir tane daha yeşil örüyorum. Ve şişimde kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. İşte 3. modelimizi de başlattık. 3. bu üçgen modelimizi de burada böylece başlatmış olduk. Hanımlar, arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzde model kurmaya devam edeceğiz. Ben bu patiğimin ön bölümüne 1, 2, 3, 4 tane bu üçgen modelimden kurdum. 3 tane de bu uçtan yaptım hanımlar. Bakın uçlarımız gitti. Sonuncu modelimin için uç yapmadım. Aslında yapılır mıydı? Evet, yanlara kayardı, yapılırdı fakat ben yapmak istemedim. Bu şekilde sade bırakmak istedim. Gayet de güzel oldu. Şimdi hanımlar, zaten 3. üçgen modelimize birlikte başladık. Bakın ilk sırasını yaptık. Burada 6'şar tane ilmek olana kadar üçgene devam edeceğiz. 6'şar ilmekten sonra hemen 4. ve sonuncu üçgenlerimizi başlatacağız. İlk ucumuzda zaten birlikte yapmıştık. İkinci ucumuzda yine hanımlar aynı şekilde ilkiyle aynı şekilde aynı hizada aynı sayılarla yapacağız. Sonrasında 3. üçgen şeklimiz bitince tekrardan bu 3. ucumuzu başlatacağız. 3 tane üçgen şeklimiz için bu uçlarımızı yapacağız. 4.'sü için yapmayacağız. Şimdi hanımlar, hep birlikte 4 tane bu üçgen şeklimizden örelim gelelim. Ardından da birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Gördüğünüz gibi 4. üçgen şeklimi bitirdim. Hemen ardından artık yeni modele geçiş yapmayacağım. İlmeklerimin tamamını krem ipim ile öreceğim. Bilek ayrımından önce bir diş krem ipimiz ile haroşa yapmamız gerekiyor çünkü. Bu şekilde ilmeklerimi tamamen krem ile öreceğim. Bakın bu yeşil ilmeğimi de ördüm krem ile. Hemen ardından hanımlar, buradaki yeşil ipimi keseceğim artık. Yeşil ipimizle şimdilik işimiz kalmadı. Şöyle ucunu kesip krem ipime bağlayacağım sökülmesin diye. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi ilmeklerimin tamamını krem ipim ile öreceğim. Bilek ayrımından önce hanımlar bir diş haroşa olması gerekiyor. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi örünce bir diş haroşamız oluşuyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamını gördüğünüz gibi krem ipimle ördüm. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi hanımlar düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüze bir diş haroşamız düşmüş oluyor. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Şöyle baktığımız anda burada krem ipimiz ile bir diş haroşamız oluştu. Şu yeşil ipimi de hemen şuradan açıp çekeyim hanımlar. Böyle karıştı, biraz dolanmasın elime.
Şimdi hanımlar bilek ayrımını yapacağız. Şişimizde 27 ilmeğimiz var. Bilek ayrımı için 27 ikiye tam olarak bölünmediği için sağ kenara 14, sol kenara da 13 ilmek ayıracağım. Bu şekilde patiğimizin şu yanlarını yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Hanımlar bu 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirerek öreceğim. Şöyle bakın. Öndeki 2 ilmeği yer değiştirdim. İlk ilmeğimi örüyorum. Burası bilek ayrımı oluyor. Yani burası bu bölüm. Burada ilmekleri yer değiştirerek ördüm. Sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi bu sağ kenarımızda 14, sol kenarımızda da sayalım. 4, 8, 12, 13 ilmeğimiz kaldı. Öncelikle hanımlar biz sağ kenarımız yapacağız. Sol kenardaki bu ilmeklerimiz bekleyecek. Benim gibi 7 kişiniz varsa ilmekler şişinizde bekleyebilir. 7 kişiniz yoksa da tığ yardımıyla ilmeklerin içinden ip geçirerek bu sol taraftaki 13 ilmeğin içinden ip geçirerek patiğinizi ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Benim 7 kişim olduğu için bu ilmekler beklesin şişimde. Şimdi geri döneceğim çünkü sağ taraftaki 14 ilmek üzerinden işlem yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada tamamen haroşa örgüye devam ediyoruz. İlmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Yine haroşaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Tamamen düz örgü örerek haroşalarımı yapıyorum. Bakın yine sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Sağ taraftaki 14 ilmek üzerinden işlem yapıyoruz. Sol taraftaki 14 ilmeğimiz bekleyecek. Sağ taraf bitince sol tarafa geçeceğiz. Yine arka yüzeyim ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum hanımlar. Sadece kenarlarda yapacağımız işlem bu. Haroşa örgüye devam edeceğiz. Şöyle baktığımızda da hanımlar bu bir diş haroşa zaten patiğimizin ön bölümünde model bittikten sonra yaptığımız haroşaydı. Onu saymıyoruz. Şu kenarımız için burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin bu kenarına sevgili hanımlar buraya 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçerek yapın. Çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Ölçümü de şöyle yapacaksınız. Patenizin burnuna şöyle getirin ucunu. Sonrasında bu kenarına hanımlar topuğunuzun kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi ben 15 haroşa yaptım. Tam geldi. Belki siz 17, belki 18, 19 yapacaksınız. Öyle tam gelecek. Herkesin ayağının ölçüsüne göre burası değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patemizin bu sağ kenarını tamamlayalım. Gelelim sonra da birlikte sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarında 15 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi geri döneceğim. Bu sağ kenarda hanımlar arka yüzden kesim yapacağız. Bakın şöyle. Geri dönüyorum arka yüzdeyim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Gevşek esnek bir kesim yapalım hanımlar. Topuğumuzu yaparken buralardan ilmekler çıkaracağımız için ilmek çıkartırken zorlanmayalım diye gevşek kesim yapıyoruz. İlmeklerimizi bu şekilde ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da aldım. İkisini birlikte böyle topladım. Sonra burası böyle sıkı olsun diye şöyle bir tane bir zincir çekip ipimi kesiyorum artık. Sağ kenarımızı bitirdik. Şimdi sol kenarımıza başlayacağız. Bilek bölümünden krem ipimizi ekleyeceğiz hanımlar. Buradaki 13 ilmeğimiz vardı. 13 ilmek üzerinden sol kenarımıza haroşalarımızı öreceğiz. İpimi ekliyorum buraya. Hemen kenardan 2 adet ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu şöyle kendisine bağlıyorum. Sökülmesin patiğimiz diye. Yine burada da sağ kenarda olduğu gibi haroşalara devam ediyoruz hanımlar. Sağ kenarı ne kadar yaptıysak sol kenarı da aynı sayılarda yapmamız gerekiyor. Kenarlarımız eşit olmalı. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi böyle haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum.
Geri dönüyoruz. Yeniden ön yüzdeyiz. Şöyle baktığımız anda hanımlar bu bir diş haroşa zaten ön bölümde yaptığımız haroşaydı. Buraya da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara 15 diş haroşa yaptığım için sol kenarıma da yine aynı şekilde 15 diş haroşamı yapacağım. Sizler kaç sıra yaptıysanız artık sol kenarı da aynı şekilde yapın gelin hanımlar. Sonra birlikte patiğimizin kenarlarına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da tamamladım ve geldim. Sol kenarda da ön yüzde kesim yapacağız hanımlar. Sağ tarafta arka yüzde kesimimizi yapmıştık. Şu anda ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Yine sağ tarafta olduğu gibi burada da böyle gevşek bir kesim yapalım. Gördüğünüz üzere ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine kesiyorum hanımlar. Sonra buraya bakın şu şekilde görüntümüz böyle. Şimdi hanımlar patiğimizin bu kenar bölümüne geçtik. Burada yeşil ipimizle bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartacağız. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Buradaki ilmeğimin içinden yeşil ipimle bakın bir ilmeğim kalmıştı krem. Bu ilmeğimin içinden şöyle yeşil ipimle bir ilmek çıkartıyorum. Krem ipimiz burada beklesin hanımlar. Sonraki haroşalarımızda yine krem ipimizi tekrardan kullanacağız çünkü. Bakın sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Burada hanımlar hemen yeşil ipimin ucunda kendine bağlayacağım. Sökülmesin sonradan açılmasın burası diye. Bu şekilde. Krem bekliyor burada. Devam ediyorum. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Burada 3 ilmeğim oldu. Yeşil ipimin ucunda gizleyerek götürüyorum. Tekrardan sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkarttım. 4 oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu 6. 7. Gördüğünüz gibi sırasıyla 7 ilmeğimiz oldu. İlmeklerimizi çıkartıyoruz. 8. 9. 10. Devam ediyorum. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Burun kısmına kadar devam edeceğim. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43. Buradan ben toplamda burun kısmına kadar 43 ilmek çıkarttım. Siz bu arka haroşa sayısını fazla yaptıysanız 45-47 ilmek çıkartabilirsiniz. Bu ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir birkaç ilmek hanımlar. Şimdi burun kısmına geldik. Dediğim gibi ben burayı böyle kısa şişlerle yapacağım. Misinalı şiş de tercih edebilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi. 5 ilmek attığım yerden hani ilk başlangıç yeri biraz sık olduğu için tığ yardımıyla şöyle ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Burun kısmına 5 ilmek başlamıştık hanımlar. 5 ilmek başladığımız yerden böyle tığım ile ilmekler çıkartıp şişime takacağım. 5 ilmek. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. Şuradan da bir ilmek çıkartıyorum. 5. 5 ilmek de buradan çıkarttım. Şimdi diğer kenarımıza geçtik. Diğer şimle de buradan ilmek çıkartacağım. Diğer kenardan 43 ilmek çıkartmıştık. Buradan da yine aynı şekilde 43 adet ilmeğimizi çıkaracağız hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimi böyle çıkartıyorum. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, devam ediyorum. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve son kenar ilmeklerim hanımlar. Burada ipimizi kesmiştik. Düğüm atmıştık oraya. Son ilmeğimi de burası sık olduğu için tığ yardımıyla girerek buradan çıkartıyorum. 43. ilmeğimi de buradan şöyle çıkartıyorum. Evet hanımlar, ilmeklerimizi çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz. Yine burada hanımlar haroşa örgüye devam edeceğiz. Diğer şüme aldım.
Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi yine düz örüyorum. Ön yüze bir diş haroşa düşüyor hanımlar bu şekilde. Yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Bakın ön yüze bir diş haroşa düşüyor böylece. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde düz yani haroşa olarak örüyorum. Düz örgü uygulaması yapıyorum. Yeşil ile bir diş haroşamız oluyor böylece. Dediğim gibi bu bölüm misinalı şişlerle de yapılabilir fakat beni artık tanıyan tanıdı biliyor. Hani misinalı şiş kullanmakta baya bir zorlanıyorum. Bu nedenle kısa şişlerle yapmayı tercih ettim. Şimdi geldik burun kısmındaki 5 ilmeğimize. Yine buradaki 5 ilmeğimizi de haroşa yani düz olarak örüyorum. Şu 3. ilmeğim, şu 4, şu da 5. Ardından diğer şişime geçtim. Bakın dönerek gidiyoruz. Buradaki ilmeklerimi de yine sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim hanımlar ilmeklerimi. Ardından da krem ipimize geçeceğiz. Krem ile haroşamızı yapacağız. Ardından tekrar yeşile geçeceğiz. Sonra tekrar krem yapacağız. Yani toplamda 4 diş haroşamız olacak. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem olacak şekilde. Burada kenarımızda 4 diş haroşamız olacak. Devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Hanımlar şimdi geri döndüğümüz anda şöyle bakıyoruz. Burada bir diş haroşamız oluştu bile bu patiğimizin kenar bölümünde. Sırada bakın kremimiz var. Yeşil ipimi bırakacağım. Kremimle devam edeceğim. Hemen yeşil ipimi şöyle aradan çıkararak öne doğru alıyorum. Krem ipimi alacağım hanımlar. İp geçişi olduğu için burada yine ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Artık ilmeklerimizi hanımlar bu şekilde krem ile öreceğiz. Krem ile bir diş haroşamızı oluşturacağız. Gördüğünüz gibi yine düz örüyoruz. Yani haroşa örüyoruz. Bu şekilde hanımlar dolanacağız. Diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Arka yüzde yine düz olarak öreceğiz. Böylece bir diş krem haroşamız olacak. Krem haroşamız bittikten sonra tekrar yeşil ipimize geçeceğiz. Bir diş de yeşil ile haroşamızı yapacağız. Yeşilden sonra son kez krem ile yapacağız. Yani bakın şöyle ilk yeşili birlikte yaptık. Burada ardından kreme başladık. Krem ile haroşamızı yaptıktan sonra bir diş yeşil yapacağız. Yeşili yaptıktan sonra bir diş haroşamızı da krem ipimizle yapacağız. Sonra da geleceğiz hanımlar. Ardından patiğimizin tabanına başlayacağız. Şimdi hep birlikte kenardaki haroşalarımızı yapalım gelelim. Evet hanımlar patiğimin bu kenarlarını tamamladım ve geldim. Gördüğünüz gibi buraya 4 diş haroşamı yaptım. En son haroşamı böyle krem ipimle yaptım. Yeşil ipimle de hanımlar işim bittiği için buraya kestim gizledim. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Tabanımızı yapmak için öncelikle ilk şişimdeki 43 adet ilmeğimi burun tarafına kadar yine haroşa yani düz olarak öreceğim. Burnundan itibaren başlayarak tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Yine ilmeklerimi gördüğünüz gibi haroşa yani düz olarak örüyorum bu aşamada. İlk şişimdeki 43 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Yine devam ediyorum. Kalan ilmeklerimi de haroşa yapacağım. Evet. İlk şişimdeki 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmında 5 ilmeğimiz var. Burnundan itibaren hanımlar ilmek sayılarını yanlardaki şişlerden alarak artıracağız. Burada 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Bu aşamada buradaki 5 ilmeğimi de yine haroşa yani düz örüyorum. 3, 4, 5. Ardından hemen yanındaki şişten bir ilmeğimi örerek alıyorum. Orta kısma ekliyorum. Orta kısımda bu defa 6 ilmeğimiz oldu. Sonra bir ilmek aldıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bu aşamada ipimiz devamlı karşı tarafta duracak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Bakın buradaki 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi de bu şişimden bir ilmeğimi normal örerek orta kısma ekliyorum. Böylece buradan bir ilmek aldıktan sonra geri dönüyoruz. Orta kısımda 7 ilmeğimiz oldu. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 7 adet ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve hemen şişimden bir adet ilmeği örerek
orta kısma ekledim. Bu defa orta kısımda 8 ilmeğimiz oldu. Her defasında kenarlardan birer ilmek örerek ekliyoruz hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 8 ilmeğimiz normal haroşa olarak örülüyor. Ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 9 ilmeğimi örüyorum. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle orta kısımdaki 10 adet ilmeğim böyle haroşa olarak örülüyor. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Bu defa ortada 11 ilmeğimiz oluyor. Bir ilmek ekledikten sonra geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim yine. Orta kısımdaki 11 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada 12 ilmeğimiz oluyor. Geri dönüyorum. İlmek aldıktan sonra geri dönüyoruz. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak yine örüyorum. 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. 13 ilmek oldu. 15 olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 13 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum yine. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Ortada 14 ilmeğimiz oldu. Son kez diğer taraftan da bir ilmek alacağız. 15 olacak. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. Ardından şişimden bir adet ilmek daha ekleyeceğim. Tabanımızda böylece 15 ilmek olacak ve 15 ilmek üzerinden tabanımızı yapmaya devam edeceğiz. Bakın 14. ilmeğimi ördüm. Bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. 15 ilmeğimiz oldu artık hanımlar burada. Tekrar sayalım. 5, 10 ve 15. Şimdi patenimizin tabanını bu şekilde 15 ilmek olarak devam ettireceğiz. Hanımlar şöyle ki yine ipimiz hep karşıda olacak. Buradaki ilk 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra tekrar geri dönüyoruz. Böylece tabanımız sadece 15 ilmek olarak devam ediyor. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpim karşıda. Tekrardan 14 ilmeğimi böyle öreceğim. Yani son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Yani 15. ilmeğim. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesim yaptıktan sonra yine geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Yeniden geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk 14 ilmeğimi örüyorum. Yani tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sonuncu yani 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. Kesimimi yapıyorum. Patiğimizin tabanı bu şekilde ilerliyor hanımlar. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum ve kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bakın bu şekilde hanımlar. Patiğimizin tabanı böyle ilerleyecek. Hanımlar biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimizin tamamı bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin tabanı oluşacak. Şimdi hep birlikte 15 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek üzerinden yanlardaki ilmeklerin bitene kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Gördüğünüz gibi burada sadece tabanımızda kullandığımız 15 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 15 ilmek üzerinden bakın bu şekilde patiğimizin topuk kısmını yapacağız. Yine burada da dikiş yok hanımlar. Hemen nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Yine ipim karşı tarafta hanımlar, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu defa ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bu şekilde son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum.
Şişimizde 14 ilmeğimiz oldu ve sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bakın ilk kenar ilmeğimiz burada yeşil. Yeşil olan yere giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü bu kenarlara eklemiş oluyoruz. Geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Bakın yine burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden buradan yeşil kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Arkamızı eşit şekilde örülsün diye burada da yeşil kenar ilmek yerine giriyorum. Şöyle bir adet ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan hanımlar böylece 15 ilmeğimiz oluyor. Böyle. Şimdi yine ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim krem. Krem kenar ilmek yerine bu şekilde giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi keseceğim ve karşı taraftan da kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartacağım. Bakın yine son 2 ilmeği, ikisini kesiyorum. Geri döndüm. Karşı tarafta krem kenar ilmek yerinden çıkartmıştık. Burada da krem kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakın yine son kenar ilmek yerime kadar son 2 ilmeğimi kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim yeşil. Yeşil olan yere gelip ilmeğimi çıkartıyorum. Ve yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi de keseceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. İkisini keserek örüyorum. Geri dönüyorum. Sağ tarafta ilmek çıkartırken ön yüzde çıkartıyoruz. Yine burada yeşil kenar ilmek yerine şu şekilde giriyoruz hanımlar. Buradan da şöyle bir adet ilmeğimizi çıkartıyoruz. Karşılıklı olarak eşit kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkartalım ki patiğimizin arkası düzenli bir şekilde yapılsın. Yapacağımız işlem böyle hanımlar. Tekrardan son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Kenardan ilmek çıkaracağız. Geri döneceğiz. Yine buraya kadar son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Burada da son 2 ilmeği kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartacağız. Patiğimizin arkası bu şekilde tamamlanacak. Şimdi hanımlar son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin bu arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü bu şekilde ördüm geldim. Bakın son kenar ilmek yerlerine kadar. Artık yine buradaki 15 ilmeğimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak kesim yapacağız hanımlar. Şöyle ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Ya da şöyle tığ da kullanabilirsiniz hanımlar. Nasıl kolay kesim yapabiliyorsanız. Şöyle tığ ile hatta daha kolay oluyor. Bu şekilde. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım. Hafif esnek olsun. Patiğimizin boğaz kısmına, bilek kısmına denk geldiği için buralar. Patiğimiz ayağımıza rahat girer. Bu şekilde ikişer ikişer ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Yine bunu da kestim. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen tam dibine şöyle batarak bir sık iğne oluşturuyorum. Ardından da bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum hanımlar. Böylece patiğimizi tamamladık. Hemen bu ipimi de şöyle gizleyeyim. Patiğimizin içindeki iplerimizi hanımlar, ipuçlarını tamamen gizlemeyi unutmayalım. Hani patiğimizin içi dışı düzenli, tertemiz görünsün bu şekilde. İpimizi gördüğünüz gibi ilmek aralarından geçirerek gizliyorum. Bakın bir de şurada ipimiz var. Hemen bunu da şöyle ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Bakalım buralarda var mı? Evet, bir de yeşil ipimizin ucu var. Bunu da yine şöyle gizleyelim. Bakın bu şekilde patiğimizin içi dışı tertemiz görünüyor. İşte içeriden de baktığımız anda bakın gayet temiz duruyor. Patiğimiz böylece bitti hanımlar. Ben bir de bu patiğimin kenarına bakın bu şekilde kenar oyası yaptım. Çok da yakıştı. Dileyen böyle sade kullanabilir. Ya da benim gibi kenar oyası yapmak isteyenler için de nasıl yapıldığını hemen anlatacağım. Çok basit bir yapılışı var. Tek sırada yapılıyor. Öncelikle yeşil ipim ile şöyle bir ilmek oluşturuyorum tığım ile. Buna şu topuğumuzu kestiğimiz yerden şuradan girerek başlıyorum. Kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle buraya ilmeğimi sabitledim hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak ilmeğin iki kanadına birden batarak sık iğne oluşturuyorum. 3 tane zincir çekip sık iğnenin içine şu şekilde batıyorum.
Burayı şöyle topluyorum. Bir kirpik oluşturdum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batıyorum. İlmeğin iki kanadına birden. Kirpiğimi sabitledim. Şimdi ikinci kirpiğimizi yapacağız. Yeniden öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine şöyle girerek bir adet böyle minik bir kirpik oluşturuyorum ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekip sık iğnemizin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturuyoruz. Önündeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimizi sabitliyoruz. Yapacağımız işlem bu kadar. Yeniden öndeki kenar ilmek yerine batıp sık iğnemi oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemin içine batarak kirpik oluşturuyorum ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi buraya sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Patiğimizin kenarını bu şekilde hanımlar ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar yapalım ve gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım ve geldim. En son buraya da bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Hemen bu ipimizin ucunda yine gizleyelim. Ön yüze çıkıp da görünmesin. Çirkin bir görüntü olmasın. Bakın şu yeşil ilmek aralarından girerek şöyle ipimizin ucunu gizliyorum. Evet hanımlar, patiğimiz böylece sona erdi. Haroşa örgü olması itibariyle gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağımı çıkartacağım. Bir de ayağımıza giydireyim patiğimizi. Öyle bakalım. 5 şiş patik bilmeyen, yapamayan hanımlar için çok güzel bir 2 şiş patik önerisi oldu. Kilim desenli güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir hanımlar. Benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimi de şöyle güzelce manken ayağıma giydirdim. Bakın. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel oldu. Gayet de esnek, ayağı da çok rahat oldu. Esnekliğini de bu şekilde göstereyim size. Böyle hanımlar, hemen tabanımız, patiğimizin topuk kısmı böyle hoş bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.